Merhaba tespih sever dostlar ve arkadaşlar. Hepinize hayırlı işler dilerim. Hayırlı işleriniz olsun. İşleriniz rast gelsin. Bugün yine tespih konusunda yine bir konuşmak istedim. Bu gördüğünüz pala malzeme kendi tasarımımız. Hem bunu çekip hem de muhabbet edelim. Geçen bir video yayınlamıştık. O videonun devamı olarak tekrar bir video daha çekme ihtiyacı hissettim. Şimdi piyasada çok tespih var. Özellikle Osmanlı diye geçilen bir yıl tespih var. İşin garip tarafı da bir yıl yeni imalat tespih, Osmanlı tespihler var. Yani Osmanlı tespih derken Osmanlı hamur demiyorlar. Veya Alman bagalit demiyorlar. Osmanlı tespih. Sadece Osmanlı tespih. Ben biraz meraklıyımdır yani. Böyle arada bir mezatlara falan da bakarım. Takipçi olarak. Adam diyor ki elimde Osmanlı var. Galip Beylerbeyi Galip Usta'nın yapımı. Dedim ya ben çok meraklıyım böyle konulara. Şimdi Hüseyin Çelik onun çırağı. İşin garip tarafı da Hüseyin Çelik diyor ki bu hayatı boyunca Beylerbeyi Galip Usta hiç Katalin ya da böyle bagalet türü tespih yapmadı. Tespihleri sadece ağaç türü yapardı. Yaptıktan sonra da onu eşi ipe dizerdi diyor. O gün Sanayi'nin Hüseyin Çelik'le yaptığı analar programına girerseniz o da çok rahatlıkla görebilirsiniz. Yani Beylerbeyi Galip Usta hiçbir bagalet işlememiş. Şimdi mezatlara bakıyorsun adam diyor ki Beylerbeyi Galip Usta yapımı tespih. Hale canavarı. Yani fiyatlar uçuyor. 20 bin, 25 bin, 30 bin. Beylerbeyi Galip Usta'nın tespih 60 bin. İşin garip tarafı. Şimdi tespih yani çok yakından yani bakmana da gerek yok. İnternetten bile baksan tespih o tespih değil. Yani bir defa bagalet değil yani. Epoksi bir malzeme. Epoksi malzemeyle tutuyorlar. Süs diyorlar, püs diyorlar, fırın diyorlar. Bilmem ne yapıyorlar. Çamaşır suyunda renklendiriyorlar falan bir şeyler yapıyorlar. Ondan sonra biraz eski diyorlar tabi. Ondan sonra bunu Beylerbeyi Galip Usta yaptı. Ondan sonra Cem Bülbül, Necmettin Allemelioğlu isim eskiler çünkü eski ustaları gerçekten çok seviyorum. Ben takip ediyorum onları. Adamların yaptığı gerçekten güzel işçilikler var. Özellikle hayvansal ürünleri çok güzel yapmışlar zamanında. Tabi internete baktığında veya işte bu mezatlara baktığında her akşam bir mezat var zaten. İşin garip tarafı da mezatlar. Yani şu anda o kadar çok Osmanlı var ki ben şöyle düşünüyorum. Benim tahminime göre 45'te 50 yıllardan bu objeleri tespihe çevirmeye başlamış bizim tespihçi ustalarımız. Bunların sertleşmesini, kalitesini keşfetmişler. Ve o zamandan bu zamana da dökmüşler. Yani dökmüşler, özür dilerim. Buldukları bütün objeleri tespihe çevirmişler. Yani bir bagaletin tespihe çevirdikten sonraki malzemesi 45 ya da 50 yıllık tespih olarak söylüyorum. Şimdi o zamanlarda tespih yapan ustalar yani sırf bagaleti işleyen ustalar çok nadirdi yani. Niye diye sorarsanız çünkü bagalet o zamanlar değerli bir malzeme değildi. Niye değildi? Çünkü kuka emin olun bir arabanın yarı parasıydı desem herhalde yalan olmaz. O kadar değerli bir tespitti. Çünkü eskiden de değerliydi. Osmanlı zamanında da değerliydi. Bence Osmanlı tespih kuka yani benim gözümde. Şimdi bu tespihin kendisini yer etmesi en az 15-20 seneyi bulmuştur. Yani bunu yapan ustalar da bizim Türkiye'de o zamanın bir yerinden bahsediyorum. 15-20 ustadır. Bilemedin 30 ustadır. O zamanki teknolojiyle 2 günde bir tespih yapsa, hiç durmadan yapsa tabi, başka hiçbir iş yapmasa, 15 tespih. 10 usta 150 tespih. Hadi 20 usta olsun 300 tespih. Senede 300 tespih. 10 senede 3000 tespih yapar. Şimdi 10 senede 3000 tespih yapardı arkadaşlar. Şimdi 3000 tespih yapabilmek için piyasada ne kadar obje varsa hepsi toplanmıştı zaten. Baston sapı, affedersin bıçak sapı, keser sapı, balta sapı.
işte mumluk, şamdan falan filan. Artık aklınıza ne geliyorsa kül tablası. Yani topla bitirmişlerdir yani. Kalmamıştır yani ben çünkü yenisi dökülmediği için ta ben 70 yıllarda bittiğini tahmin ediyorum. Bu zamana kadar gelecek çok nadirdir yani. Nadir bulunanlar da zaten geliyor. Bulunuyorsa bulunuyor. Sonra 35-40 dolarlardan 50 dolarlardan gramı piyasaya sürülüyor. Şimdi bunu keşfeden çok bazı uyanıklar epoksi malzemeyi hemen objeye çeviriyorlar. Güzelce renklendiriyorlar. Sonra objeyi gösteriyorlar. Bakın diyorlar bu yeni obje Osmanlı objeyi bulduk. Bir yerden denk getirdik. Şimdi bundan tespih yapacağız. Bundan 3 tane tespih çıkar. Almak isteyen varsa şimdiden bize başvurabilir diyor. Önce böyle mezatlarda böyle güzel okuyorlar, konuşuyorlar. Ustalara da söylüyorlar. Şu usta yaptıracağız, bu usta yaptıracağız falan diye. Ya emin olun yani binde bir belki gerçek çıkar yani. Çıkmaz değil. Binde bir veya 10.000'de bir. Yani ondan sonra ne yapıyorlar biliyor musunuz? O objeyi tespihe çeviriyorlar. Tabi üstü fırınlandığı için fenol tepkimeye girdiği için üstüne vişne çürüğü rengini ya da bordo rengini veriyor. Gayri ihtiyar olarak tabi. Ondan sonra mezatlarda fiyatlar uçuyor. 30, 40, 50, 60, 70. Yani uçuyor fiyatlar. Yeni bakalinin döküldüğüne kimse inanmak istemiyor. Niye? Şimdi yeni dökülmüş bir tespih piyasaya çıkmış olsa, atıyorum size Hayrettin abi bir ton bagalit piyasaya sürmüş olsa, bunun hepsi tespih yapılmış olsa rekabetten dolayı fiyatlar düşer. Yani düşer derken Osmanlı tespih işte atıyorum 30 liraysa Hayrettin abinin tespihi de 20 bin 15 bin lira yani. O zaman Osmanlı satanların işine gelmez bu tabi. Gayet normal olarak yani gelmez. Gelmeyeceğini ben adamın Mustafa olduğu kadar eminim yani. Şimdi bu şekilde düşündüğün zaman bu devirde bagalitin yapılmadığını, o zamanların kaldığını falan filan söylüyorlar. Sadece ve sadece fiyatları yüksek tutmak için yapıyorlar bunu. Başka hiçbir şey değil. Arkadaşlar biz uzay çağına girmişik. Polimer malzemeler yani teknolojiye ayak uydurmuş. Bir yığın polimer malzeme var. Adam polimerden zırh yapmayı düşünüyor. Zırh polimerden gelecekte göreceksiniz köprüler yapılacak. Esnek ve sağlamlığı bakımından. Şimdi polimer malzeme nedir? Polimer malzemenin ham maddesi hemen hemen neredeyse bagalittir yani. Sert malzeme çünkü. Veya başka bir şey. Yani teknoloji bu kadar ilerlemişken bir bagalitin ham maddesini fenol formaldehiti birleştirebilir mi zannediyorsunuz? Adam 1900 yıllarda birleştirmiş arkadaş. Aradan 100 yıl geçmiş. Bunu 10 kat daha geliştirmişlerdi. Buna emin olun. Ama Almanlar geliştirdi. Ama Türkiye'de oldu. Ama başka bir ülkede oldu. Şimdi onu biz bilemeyiz. Ama şu bir gerçek. Piyasada Osmanlı yok Bulgar Osmanlısı, Çekoslovak Osmanlısı, bilmem neyin Osmanlısı, İran bagası. Ya piyasada bir de İran bagası dolanıyor. Ya şimdi İran bagası dediğin baga nedir? Kaplumbağa bu. Şişirilmiş baga nedir? Kaplumbağa kabuğunu işlenmiştir. Şimdi tespihe bakıyorsun epoksi malzeme. Kanayan baga, uçan baga, kaçan baga. Fiyatlar. Abi fiyatlar bir dostu işçilik sokuyorlar işin içine. Yani astronomik rakamlara satıyorlar. Peki bu tespihin bag olmadığını bildiği halde baga diye satan esnaf milleti gazıkladığını ve para kazandığını zanneden esnaf. Ya kul hakkına girmiş olmuyor musun? He? Her malzemeyi satarken yalan dolan, her malzemeyi satarken yalan dolan. Alan adam da yarın bir gün bunun yalanını duyduğu zaman ne oluyor? Tespihten soğuyor arkadaş. Geçen de söyledim. 5.000 liraya tespih alıyorsun, 3.000 liraya tespih alıyorsun. Yarın bir gün satmaya götürdüğünde tespih diyorlar ki bu epoksi tespih. Usta işçiliği epoksi tespih arkadaş. Bunun edeceği 200 lira. Gitti senin para. Yani dolandırıcının yeni bir modeli. Yani nitelikli dolandırıcılık desem herhalde yalan olmaz yani. Ya böyle bir adilik, böyle bir esnaflık olur mu arkadaşlar? Aha bagalit. Yeni döküm.
M44 süt beyazının rengindeydi neredeyse. Bak renk değişti. Sertleşti. Yeni yeni de kokmaya başladı hafiften. Yani ben bunu 3 sene sonrasını düşünemiyorum bile yani. Bu tespih uçar. Gayet de güzel. Renk alır, şekil alır. Sertleşir. Şimdi Hayrettin abinin dediğine ben katılıyorum. Gerçekten 3-4 senede sertleşecek bir tespih Hayrettin abinin bak aletinde 4 ayda herhalde yalan olmaz yani. Ya böyle bir adilik, böyle bir esnaflık olur mu arkadaşlar? Aha bak alet. Yeni döküm. M44 süt beyazının rengindeydi neredeyse. Bak renk değişti. Sertleşti. Yeni yeni de kokmaya başladı hafiften. Yani ben bunu 3 sene sonrasını düşünemiyorum bile yani. Bu tespih uçar. Gayet de güzel. Renk alır, şekil alır. Sertleşir. Şimdi Hayrettin abinin dediğine ben katılıyorum. Gerçekten 3-4 senede sertleşecek bir tespih Hayrettin abinin bak aletinde 4 ayda sertleşiyor. 5 ayda sertleşiyor. Biz işte bunun kanıtı. Yani ben canlı kanıt olarak gösteriyorum. Şimdi Hayrettin abinin takıldığı tek nokta, Hayrettin abi hep kendi anlatıyor. Güzel güzel anlatıyor. Fakat tespihi imal eden ya da tespihi piyasaya süren o olduğu için onu da sahtekar esnaf gibisinden görüyorlar. Niye? Fiyatlar yüksek. Ya arkadaş sen epoksi objeye Osmanlı ismi geçer geçmez hemen 20 bin 30 bin lira veriyorsun. Tereddütsüz. Verirken de teyidin var mı? Yok. Çünkü teyit eden arkadaşlar da ben size söyleyeyim. Benim 20 senelik burada tespihçi arkadaşlarım var. 20 senede tespih satıyorlar. Benim bu tespihimi gösterdim. Ne biliyorsun? Bu piyasa malı dedi. En fazla 200-300 lira dedi. Niye? Adam hayatında bagalet görmemiş ki arkadaş. Elinde geçen Osmanlıların hepsi epoksi zaten. Bir vişne çürüğü varsa, biraz üstü parlaksa, biraz kaygansa tamam Osmanlı. Zaten epoksi tespihler de belli bir zaman çekildikten sonra güzelce üstünün paha gittikten sonra o da kayganlaşıyor. Yani bagalet kadar olmasa da onunla da ipeksi bir dokunuş var yani. Ben bunu canlı şahidiyim çünkü ben zamanında çok çektim. Bende eski sıkmalar var. Hala da var. Yani dokunuşu şeyi birebir bagalete neredeyse yakın. Ama bagalet değil. Benim altın gümüş altını da şeyine misalini verdiğim gibi yani yarın satmaya götürsek para etmez. Niye? Çok bir para etmez yani. Niye? Çünkü epoksi malzeme. Tamam kaliteli sıkmalar. Renk değiştiriyor. Eski sıkmalar ama sıkma arkadaş. Bagalet değil. Şimdi bagalet olmayan bir şey. Bagalette yutturmanın, milleti gazıklamanın yani neresi güzel? İşte dürüstlük buradan başlıyor. Hayrettin abinin bu tesbihleri anlatması tamam ama bunu artık başkalarının anlatması gerekiyor. Çekenlerin, kullananların anlatması gerekiyor. Ben bu ihtiyacı duyduğum için bunu söylemek istedim. Yani bagalet ayrı bir zevk. Ayrı bir tat. İlk aldığım günkü heyecan hiç gitmedi. Çünkü malzeme gerçek olunca çekim lezzeti elinden hiç düşmüyor. Çekim lezzeti hiç bitmiyor. Her gün çek, her gün çek. Şimdi böyle bir malzemeyi, böyle kaliteli bir malzemeyi 5.000-6.000 liraya almak varken gidip de epoksi malzemelere Osmanlı vişne çürüğü oldu bilmem ne oldu diye. Ya arkadaş tespihin ilk halini al. Senin elinde eskisin. Hamur aynı hamur. Malzeme aynı malzeme. Kalite emin olun vallahi bana göre Osmanlı'dan bir tık daha yukarıda. Yani bu tecrübeyle sabit olarak konuşuyorum. O yüzden ben insanlara bu şekilde tespih almalarını öneriyorum. Öncelikle ben Ankara'dayım. Ankara'da gelip dönmelerine tespihe dokunmalarını istiyorum. Önce gelip tespihe dokunacaklar. Hissiyatını bir alacaklar. Sesini dinleyecekler. Tespihten ses gelecek. Ses. Tespihten ses gelecek. Çat 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 çat. Bunun zevki burada. Bagalet olduğunu gösteren en büyük kanıtı sesi. Kadife dokunuşu, hissiyatı, çekim lezzeti. Tespihe elinize alıp çektiğinizde siz tespihe tek bir tarafına vuruyorsunuz ama
sanki orkestra gibi en alttan ses geliyor. Öyle bir titreşim vuruyor ki sanki senin vurduğun ses alttan geliyor. Evet. Duyuyorsun değil mi? Ses titreşimli geliyor. Bu sadece ve sadece bagalitte var. Başka hiçbir tespihte bulamazsınız. O yüzden gelip görmenizi istiyorum. Tespihlere bakmanızı istiyorum. Gidip epoksilere bu kadar para vermenizi istemiyorum yani. Yazık günah o paralara. Yazık. Gidip de epoksi tespih tıraşları tekrar kullanacaksınız. Tekrar epoksi kullanacaksınız. Verdiğiniz 30 bin liraya bir de tıraşlama parası 3 bin lira 5 bin lira neyse. Biz size sıfır imalat bagalit getirdik. Bak buyurun. Bak görüyorsun değil mi bagalit. İşte bu bagalitleri yani hissiyatını anlamanız için gelip burada dokunmanız gerekiyor. Çekmeniz gerekiyor. Ondan sonra bunun hissiyatını anlamanız gerekiyor. Ondan sonra tespihe her türlü yorum yapabilirsiniz. Hepinize teşekkür ederim. Beni izlediğiniz için de sağ olun. Allah işin gücünüzü rast getirsin.